Merhaba gezginler, ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Bugün Birleşik Krallık, Londra, Westminster'daki St. James's Park'tayız. Sarayların arasında, törenlerin kalbinde, göl kıyısında yürünecek bir masal sayfası açıyoruz. Burası, Buckingham Sarayı ile Horse Guards Parade arasında uzanan en eski kraliyet parkı. Gölün üzerinden The Mall'a, arkanızı dönünce Birdcage Walk'a bakıyorsunuz. Bir yanda kraliyet ihtişamı, diğer yanda su ve ağaçların sakinliği. Parkın omurgasını ördek adaları olan iki küçük ada ve aralarındaki mavi köprü oluşturur. Bu köprüden bir yöne Buckingham Sarayı, diğer yöne London Eye ve hükümet binaları kademeli bir manzara kurar. Burası ne? Neden önemli? St. James's Park, Londra'nın törensel güzergahlarının tam ortasında yer alan kamusal bir bahçe. Yüzyıllardır taç giyme, resmi kutlama ve askeri geçitlerin fonu olmuş bir yeşil sahne. Parkın adı, bölgedeki Ortaçağ Cüzzam Hastanesi'nden gelir. Toprak, 16. yüzyılda 8. Henry tarafından saray arazisine katılıp Geyik Parkı'na çevrilir. 17. yüzyılda 2. Charles düzenler, 19. yüzyılın başında 4. George, John Nash'a romantik bir yeniden tasarım yaptırır. Uzun kanal, bugün gördüğünüz kıvrımlı göle dönüşür. Bu yüzden yürürken aynı anda 3 dönemde gezersiniz. Tudor başlangıç, restorasyon düzeni ve Regency zarafeti. Neredeyiz, nasıl gelinir? Park, batıda Buckingham Sarayı, kuzeyde The Mall, doğuda Horse Guards, güneyde Birdcage Walk ile çevrili. En yakın yeraltı durakları St. James's Park, Westminster, Green Park ve Victoria. Hepsi kısa bir yürüyüş mesafesinde. Nehir teknesiyle Westminster ya da Embankment, iskelelerine gelip keyifli bir yürüyüş de yapabilirsiniz. Kapılar her gün sabah 5'te açılır, gece yarısında kapanır. Bu da gün doğumunu yakalamak için ideal bir aralık demektir. Ne zaman gelmeli? Sabah erken saatler su yüzeyini ayna gibi bırakır, kuş sesleri daha belirgindir. Öğle ile ikindi arası canlıdır. The Mall üzerinde tören provası ya da bandonun sesini duymanız mümkündür. Gün batımında göl kıyısındaki söğütler ve çiçek bordürleri yumuşak ışıkla parlar. Bir de öğleden sonra küçük bir randevu var. Pelikanların beslenmesi genellikle saat 2:30 ile 3 arasında, Duck Island Cottage yakınında yapılır. Bu ritüel için 5-10 dakika erken gidin, en öne nazikçe yer bulun. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir keşif ve fotoğraflar için 1 saat yeter. Ağacın gölgesi, köprünün manzarası, pelikanların sakinliği. Üçlemesini sindirmek isterseniz 1,5 ile 2 saat arasında plan yapın. Çocuk parkına kısa bir uğrak, göl çevresinde tam tur ve bir kahve molası ile ritim ideal olur. Parkın düz zeminleri sayesinde yorulmadan sık sık durarak gezebilirsiniz. Nasıl gezilmeli, pratik bilgiler neler? En iyi rota, The Mall tarafından girip doğrudan Mavi Köprü'ye yürümek. Köprünün ortasında durun. Batıda Buckingham Sarayı ile Victoria anıtını, doğuda ise Horse Guards cephesini ve London Eye'ı tek kadraja alırsınız. Ardından güney kıyıdan yürüyüp Tiffany Fountain'ın su sütununu ve Pelican Rock'ı selamlayın. Yol sizi Duck Island'ın karşısına getirir. Gölün doğu ucunda, ördek evinin masalsı göründüğü noktada kısa bir fotoğraf molası verin. Göl çevresinde birkaç kafe ve bir ana mekan olarak St. James's Cafe bulunur. Su, sıcak içecek ve hafif atıştırmalık için ideal. Tuvalet ve diğer tesislerin yerini gelir gelmez haritadan kontrol etmek günü akıcı kılar. Bilet gerekir mi? Park ücretsiz. Ancak bugün bir törensel sahne görsek diyorsanız, Changing of the Guard programını takip edin. Tören, genelde sabah 11 sularında Buckingham Sarayı önünde yapılır. Askerler St. James's Sarayı ve Wellington kışlasından müzikle çıkar. Güzergah, The Mall ve çevresinden geçer. Hava nedeniyle son dakika değişiklikleri olabildiği için resmi takvimi kontrol etmek en doğrusudur. Erken gitmek iyi bir yer bulmanızı sağlar. Ne görülmeli, nerede durmalı? Mavi Köprü Park'ın seyir balkonudur. Her iki yönde tabloluk görüntüler sunar. Pelikanları Duck Island Cottage karşısındaki kayalıklarda veya adanın çevresinde güneşlenirken görürsünüz. Tiffany Fountain'ın su sütunu, rüzgarda yön değiştirerek göl yüzeyinde desenler çizer. The Mall boyunca dizilen, Londra çınarları, yaz günlerinde gölge koridoru etkisi yaratır. İlkbaharda, kiraz ağaçlarının çiçekleri parkı zarif bir pembe ile boyar.
Çiçek bordürlerinde mevsim renkleri, mermer ve suyla güzel bir kontrast kurar. Kısa bir tarih yürüyüşü yapalım. Bugün kameranızı dayadığınız Mavi Köprü. Bu noktadaki 3. köprü. İlki John Nash döneminden, sonra 19. yüzyılda asma köprüyle değişiyor. 1957 tarihli bugünkü köprü modern bir yorum. Gölün ortasındaki fıskiye, 2011'de yeniden kurulan Tiffany Fountain. 60'lı yıllardaki Pelikan Kaya fıskiyesinin çağdaş bir hatırlatması. Bu ayrıntılar, parkın sürekli yenilenen ama karakterini koruyan doğasını anlatır. Hikayenin en sevimli kahramanları, kuşkusuz pelikanlar. Parkın pelikan geleneği 1664 yılına uzanır. Rus elçisinin 2. Charles'a armağan ettiği kuşlar, o günden bu yana parkın alameti farikası olmuştur. Bugün de küçük koloni özgürce dolaşır. Çoğu, gün öğleden sonra bakıcı eşliğinde beslenir. Lütfen dokunmayın, beslemeyin ve yakın çekim fotoğraf için görevlilerin yönlendirmesine uyun. Bu, hem kuşlar hem de ziyaretçiler için en sağlıklısıdır. Güvenlik ve doğaya saygı ile ilgili önemli bir not. Royal Parks, yaban hayvanlarını beslememenizi özellikle rica eder. Ekmek ve benzeri gıdalar su ekosistemini bozar ve kuşların sağlığını olumsuz etkiler. Rüzgarlı günlerde büyük ağaçların altındaki bekleyişlerde dal düşmesi, riskine karşı dikkatli olun. Bisikletlilerle yolu paylaştığınız dar kısımlarda tek sıra yürümek akışı rahatlatır. Kimler için uygun? Herkes için. Aileler için düz yollar, banklar ve oyun alanı, günlük temponun ilacı gibi gelir. Yaşça büyük ziyaretçiler için göl çevresinde sık aralıklı oturma alanları vardır. Bebek arabası ile erişim rahattır. Hareket kabiliyeti kısıtlı gezginler, göl çevresindeki ana halkayı ve The Mall kenarındaki geniş yürüyüş yolunu tercih edebilir. Romantik bir an arayanlar gün batımında Mavi Köprü'ye çıkıp suyun üstündeki yansımayı seyretsin. Şehir gürültüsü birkaç dakika için kısılır. Efsaneler, küçük sırlar, tatlı sürprizler. Duck Island Cottage'ın masalsı cephesi, sanki bir ressamın eskizinden çıkmış gibi durur. Aslında kuş bekçiliği ve göl yönetiminin tarihiyle iç içe bir yapı ve koruma altında. Gölün doğu ucunda, eskiden bombalı düzeneklerin, güvenli biçimde etkisizleştirildiği kadar tenha sayıldığı dönemlerin anıları anlatılır. Bugün ise ada, sessizce doğanın sığınağıdır. Bir de tören günlerinde The Mall'ın bayraklarla kaplanması, parkın çiçekleriyle yan yana geldiğinde çok özel bir renk dizisi oluşturur. Yakın çevre ile günü nasıl birleştirmeli? Sabah St. James's Park'ta göl turu, öğleye doğru Buckingham Sarayı cephesine kısa bir yürüyüş, ardından The Mall üzerinden Trafalgar Meydanı'na ya da tam tersi yönde Westminster Abbey ve parlamento binalarına iniş. Trooping the Colour gibi büyük törenler genellikle yaz başında Horse Guards Parade alanında gerçekleşir. Takvimde yer aldığı günlerde park, tören rotasının doğal locasıdır. Geleceğe dair bir güncelleme de verelim. Parkta Kraliçe, II. Elizabeth'e adanacak ulusal anıt için bir tasarım seçildi. İçinde Mavi Köprü'nün yerine düşünülmüş, ışığı yansıtan yeni bir anı köprüsü önerisi de bulunuyor. Proje mimarisi ve uygulama kararları tartışılıyor. Ziyaretinizden önce güncel duruma göz atmak iyi fikir. Bu tür projeler değişebildiği için Mavi Köprü manzaranızı bugün doya doya kaydedin. Yanıma ne alayım? Nasıl hazırlanalım? Rahat tabanlı ayakkabı, ince katmanlı kıyafet, rüzgara karşı hafif bir şal. Yağmur sonrası taş yollar kayganlaşabilir. Adımları sakin tutmak iyi bir alışkanlıktır. Fotoğraf için geniş açı lens ya da telefonda ultra geniş açı, Mavi Köprü'de her iki yöndeki vista için harikalar yaratır. Pelikan beslenmesini izleyecekseniz, su kıyısında rüzgar, serin üfleyebilir. İnce bir üst katman konfor sağlar. İşte size yürünebilir bir öneri. The Mall tarafından girin, Mavi Köprü'de iki yöne bakarak manzarayı içinize çekin. Güney kıyıdan Tiffany Fountain ve Pelican Rock'a doğru ilerleyin. Duck Island Cottage'a karşıdan selam verin. Geri dönüşte gölün kuzey patikasını takip edip çiçek bordürleri arasından St. James's Cafe'de kısa bir mola verin. Zamanınız varsa The Mall boyunca Buckingham Sarayı cephesine yürüyün. Dönüşte gün batımında köprüye yeniden çıkıp şehir ışıklarıyla suyun buluşmasını izleyin. Neden görülmeli? Çünkü St. James's Park, Londra'nın iki ruhunu aynı karede gösterir. Törenin ciddiyeti ve günlük hayatın yumuşak nefesi.
Bir tarafta bandonun yürüyüş adımı, diğer tarafta söğüdün suya eğilen dalı. Pelikanların ağır, kanat çırpışı ile saray balkonundaki kalabalığın uğultusu aynı gölde yansır. Park, şehir denen anlaşmayı kendi dilinde anlatır. Gösteriş ve sükunet, yan yana, ziyaret bittiğinde insana hafiflik ve yer duygusu bırakır. Ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu anlatım sizi St. James's Park'ın köprülerine, çiçeklerine ve su üstü ışıklarına bir adım daha yaklaştırdıysa kanalı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Ve şimdi düşünme sırası sizde. Bir şehrin gerçek nabzı tören alanlarında mı atar, yoksa bir park bankında birlikte paylaşılan sessiz bir dakikada mı? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.